Total kalça protezi uygun hastaya uygun şekilde yapıldığında hastanın çok memnun kaldığı mükemmel bir cerrahi yöntemdir. Ameliyat kararı alınıp randevu verildiğinde hastalar ne soracağını bilemeyebiliyor. Sorsa da sonra hatırlayamayabiliyor. Bu videoda hastaların cerrahi randevusunu aldıktan sonra neler olacağı, hangi tetkiklerin isteneceği, ameliyat günü ve ameliyat sonrası hakkında bilgiler vereceğim. Kalça eklem kireçlenmesi tanısı ile bir ameliyat planı yapıldığında ilk iş ameliyat randevusu verilir, hasta önce laboratuvara gönderilir. Tetkikleri alınır, kan tahlilleri rutindir. EKG, akciğer grafisi, idrar tahlili yaşa ve duruma göre istenir. Bunların sonuçları ile birlikte anestezi doktoru görür. Ek hastalıklarınız var ise uygun bölümlerden fikir alınıp ameliyat öncesi riskli durumlar düzeltilebilecek ise düzeltilir. Anestezi doktoru size hangi anestezi yönteminin uygun olacağını söyleyecektir. Hastalarımıza mümkün olduğunca belden uyuşturmayı yani spinal veya epidural anesteziyi tercih ediyoruz. Hastalarımızın bazısı daha öncesinden geçirdiği bel ameliyatları nedeniyle belden uyuşturma için uygun değildir. Aspirin veya başka bir kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız belden uyuşturma yapılacaklarda bu ilaçların bir süre öncesinde kesilmesi gerekecektir. Hastanın belden anestezi istenemesi durumunda ısrar edilmez ve genel anestezi uygulanır. Yine de bu yöntemleri anestezi hekimi ile tartışın. Ameliyattan bir gün önce banyo ve sakal tıraşını ihmal etmeyin. Çünkü en az 3-4 gün bunlarla ilgilenemeyeceksiniz. Ameliyattan önceki gece 24'ten sonra su da dahil yeme içmeyi kesmeniz gerekir. Tansiyon ilacı kullanıyorsanız hekiminiz sabah az bir su ile almanızı isteyebilir. Hasta ameliyat günü sabah erkenden odasına alınır, ameliyathane kıyafetleri giydirilip ameliyat saati ameliyathaneye götürülür. Hastaya serviste veya bekleme odasında damar yolu açılır ve rahatlaması için buradan bir ilaç verilebilir. Ameliyathaneye çekilen hastaya anestezi hekimi tarafından önceden konuşulan anestezi yöntemi uygulanır. Sonra ameliyat için pozisyon verilir. Antiseptik solüsyonlar ile yıkama ve boyamayı takiben steril örtülür. Ameliyat süresi yapılan ameliyatın zorluğuna göre 1 ila 3 saat arasında olabilir. Dışarıda bekleyen hasta yakınları için bu süre hastanın anestezi hazırlığı, pozisyon verme ve ameliyat sonrasında da ayılma odasında beklemesinden dolayı ameliyathane süresi 1,5-2 saat daha fazla olacaktır. Merak etmeyin. Hasta ameliyattan çıkıp servise çıktığında kalçasından çıkan bir plastik hortum ve ucunda da kanın biriktiği bir rezervuar olabilir. Kalça protezlerinin en büyük riski kontrolsüz bir hareket ile erken dönemde kalçanın çıkabilmesidir. Bunu önlemek için hasta odasına bacak arasında bir yastık ile çıkar. Bu yastığın yerinde durmasına özen gösterin. Yatak içi dönmelerde servis görevlilerinden yardım isteyin. Ameliyat sonrası ağrı olabilir. Eğer belden aşağısı uyuşturulmuş ve buraya bir kateter konmuş ise oradan vereceğimiz ilaçlar ile ağrıyı kesebiliriz. Kateter konmadan sadece spinal anestezide servise çıktıktan birkaç saat sonraya kadar hala ağrı yoktur. Bu dönemde belden anestezi yapılan hastaların ayaklarında uyuşukluk olabilir ve ayaklarını oynatamamaları doğaldır. Genel anestezi alan hastalar ise kas içi iğneler veya damardan verilen ilaçlarla ağrısı kesilebilir. Ameliyat günü pek ayağa kalkmanızı istemeyebiliyoruz. Çünkü bu dönemde hem kan kaybına bağlı hem de kullandığınız ilaçlara bağlı baş dönmesi ve ayaklarda güçsüzlük olabilir. Düşme olabilir. Servisteki hemşirelere sormadan ek bir şey yapmayın. Ertesi gün hastanın pansumanı yapılıp kateteri çekilir. Fizyoterapistlerin yardımıyla hasta ayağa kalkar. İlk ayağa kalkıştan sonra hastanın kendi kendine kalkmasında bir sakınca olmamaktadır. Eğer çok özellikli bir durumunuz yoksa ameliyat sonrası tam ağırlık vererek yürümenizi istiyoruz. Bu dönemde yürüteç veya koltuk değnekleri dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bazen kalça eklemindeki bir takım yetmezlikler veya kemik erimesi gibi özellikli durumlarda bir süreliğine basmanızı istemeyebiliriz. Bu dönemde hekiminizin önerilerine uymanızı öneririm. Hasta genelde 3 gece hastanede kaldıktan sonra evine gidebilir. Bu dönemde hastanın ağrıları geçmemişse yatış süresi 4-5 güne uzatılabilir. Ama hasta nadiren 2 günden daha hızlı çıkabilecek duruma gelir. Eve gittiğinde de bacak arasındaki yastığa özen göstermenizde fayda vardır. Taburcu olurken
ağrı kesici ilaçlar ve bacakta pıhtı oluşmaması için kan sulandırıcı amaçlı ilaç önerilir. Ameliyattan sonraki 3-4 günde hastanın ağrıları geçer ve hatta ameliyat öncesindeki durumdan daha konforlu hale gelir. Eve giderken çoğunlukla hastanın pansumanında kanama, akıntı olmadığını görerek gönderiyoruz. Yine de kanama, akıntı gibi bir problem olmadığı sürece pansuman yapılmasına da gerek olmayabilir ama bu konuda hekiminizin önerilerini dinleyin. Benim tercihim cilt dikişini cilt altı eriyebilen dikişler ile atmak yönünde olduğu için dikiş aldırmaya gerek olmaz. Bir haftası dolunca eğer yaradan akıntı, kanama gibi bir problem yok ise pansumanı açık bırakıp banyo yapabilirsiniz. Ama dikişiniz tek tek dikilmiş ise 15. günde dikiş aldırmanız gerekecektir. Ve genelde de dikiş alındıktan sonra su değmesine izin verilir. Eve giderken hastaya evde yapmak üzere fizik tedavi tarafından egzersizler verilir. Bu egzersizlere uymanızda fayda vardır. Kontrolü genelde 1,5 ay sonrasında röntgen ile yapıyoruz. Bu arada eğer hastanın ağrılarında artma, ateş veya baldırda şişlik gibi bir problem olursa hekiminize başvurmanızda fayda vardır. Bu kontrolde problem yoksa 1. yılda, sonrasında da ihtiyaç olduğunda daha sık olmakla birlikte 2-3 yılda bir kontrol yaptırmasını öneriyoruz. Taburcu olurken size çoğunlukla antibiyotik vermeyiz. Hastalar bir eksiklik mi var acaba, unutuldu mu diye sorabiliyor. Antibiyotik ilk 24-48 saatte verildikten sonra genellikle kullanılmaz. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktur ve önerilmez. Ağrı kesici ilaçları kullanırken mide koruyucu ilaçlar da önerebilmekteyiz. Bir diğer problem de hastanın ayağa kalkması kısıtlı olan bu dönemde kabızlık gelişebilmektedir. Mümkün olduğunca posalı gıdalar yemenizde fayda vardır. Hayatınız boyunca ağrı sizden hep uzak olsun, hareket hep sizinle olsun.